Merhabalar arkadaşlar. Size hoş geldiniz kanalıma diyeceğim. Hemen başlayalım. Biraz bizim style değiştirdik bu seri başlarken. Bu farklı bir kitap çünkü. Siz fark edeceksiniz hikayeleri biraz farklı. Şu an iki ya da kalıp kelimeleri öğreneceğiz. Hemen başlayalım. So little boy, küçük çocuk. Küçük böyle normalde genç çocuk. Erkek çocuk, genç. Bad temper, huysuzluk böyle sinirlenmek. Bad temper biri bad temper varsa o hızlıca sinirlendiriyor. So bakalım. Bag of nails. Çuvalı. Bag of nails. Lost his temper. Lost his temper bir kalıp demek ki yani kızmak. Mesela biri he lost his temper, kızdı. Contra his anger böyle kendi kontrol etmek, kendi sinirlenmeyi kontrol etmek, bunu yazmayı unuttum. First day, ilk gün. First day at work diyebilirsiniz mesela. Over the next few weeks, sonraki birkaç hafta ya da birkaç hafta sonra geçerek gibi bir şey. Gradually dwindled. Gradually dwindled. Böyle yavaş yavaş bir şeyler azaltıyor. Hold his temper. Hold his temper ve control his temper birbirine yakın. Kendine hakim olmak. Drive a nail. Bu mesela drive normalde araba sürmek anlamda veriyor. Ama burada drive a nail çivi çakmak. Çivi çakmak. Days passed. Günler geçti. Never be the same. So never be the same asla eskisi gibi olmayacak. Leave a scar, iz bırakmak. It won't matter ya da it won't matter. Fark etmeyecek. Yani bir şey değişmeyecek. So şu an hemen hikayemiz başlıyor. Bugünkü hikayemiz ne hakkında olacak? Biraz uzun başlık var. Nails in the fence. A story about anger. Anger böyle öfke, sinirlenmek anlamda veriyor. About hakkında. A story bir hikaye. Fence böyle bir şey. Türkçesi unuttum yine. Nails çivi. Ama evde böyle bir koruyan bir şey böyle inşaat ediyorlar. Onun ismi unuttum. De başlayalım hemen. There once was a little boy who had a bad temper. So burada had a bad temper bir kalıp gördük. Had a bad temper, bu çocuk hızlıca sinirlendiriyordu. There was once a little boy. So there was once böyle hikaye anlatırken there was once kalıp kullanıyorlar. Ama one day kullanabiliriz. Mesela önceki gördüğümüz hikayeleri one day there was a boy diyorlardı. Ama burada there was once a boy. Hikaye değil anlamda. So bir küçük çocuk vardı. O hızlıca sinirleniyordu. His father gave him a bag of nails and told him that every time he lost his temper, he must hammer a nail into the back of the fence. So, bu fence bakmak zorunda kalacağım. Bir dakika. Fence. Hammer böyle bir çivi bir şey içerisinde koymak. His father, onun babası. Fence önce bakalım. Çit. Çitiyle çevirmek, savunmak, koruma. Etrafına çitle çevirmek, evet çitle. So çit. Bu da çit. So onun babası bir çivinin çuva vermiş ve ona demiş, ona demiş, every time, her zaman he lost his temper. So her zaman o sinirlendiğinde bir çivi o
Çıtta böyle çivi koymalı. The first day, ilk gün, the boy had driven 37 nails into the fence. So ilk gün çocuk 37 çivi o çıt içinde böyle koymuş. Over the next few weeks, haftalar geçtikçe yani haftalar böyle geçerken, as he learned to control his anger, as burada arak, so yaparak, so öğrenerek onun öfke kontrol etmeyi öğrenerek, as he learned, öğrenerek, the number of nails hammered daily gradually dwindled down. So günde, daily, günlük, günde kaç çivi koymuş o çıt içinde yavaşça azalttı. Gradually dwindled down. Yavaşça azalttı. He discovered, o fark etti ya da o keşfetti, it was easier to hold his temper than to drive those nails into the fence. O fark etti. Onun öfke kontrol yani burada hold his temper ve control his temper, control his anger aynı. Bu iki kalıp aynı. So onun hold his temper, control his anger aynı. Yani onun öfke kontrol etmek. So o fark etti. Kendi kontrol etmek, yani hızlıca sinirlenmemesi, sinirlenmektense o şeyleri, o çıtı içinde koymak daha kolaydı. Yani kendi kontrol etmek daha kolaydı. Diğeri çok zordu. Finally, sonunda, the day came when the boy didn't lose his temper. Sonunda gün geldi ve bu çocuk kendi şeyi, the day came, bir gün geldi ve bu çocuk çok sinirli, yani kendini kaybetmedi öfke anlamda, yani öfkelenmedi. Hiç sinirlenmedi. He told his father, babası söylemiş about it, bunun hakkında, and the father babası suggested that, babası önerdi, ne önerdi bakalım? The boy now pull out one nail for each day that he was able to hold his temper. So babası demiş şu an, now pull out one nail. Pull, çekmek. So bir çivi çekecek her gün. Yani her gün able to hold his temper. Burada yine hold his temper kalıp geldi. Hold his temper. Her zaman onun sinir kontrol ettiğinde, o gün geçtiğinde, yani sinirlenmedi, bir çivi çıkartacaktı. Pull out one nail for each day that he was able to hold his temper. The days passed. Günler geçti. And the young boy was finally able to tell his father that all the nails were gone. So sonunda, finally ne geldi? Sonunda able, can gibi düşünelim. Yani he can tell his father. Can biliyorsan. He can tell his father. So he was able, yani sonunda babası bu genç çocuk babası söyleyebilirdi. Ah baba, şu an bütün çivi çıkarttım. Çıtta. The father took his son. Babası onun oğlusu almış. Yani kolla böyle tutup almış. And led him to the fence. Burada led, ona yönlendirdi. Yani o çıtıya doğru gittiler. Baba ve oğlu. He said, ona demiş, you've done well. İyi yapmışsın oğlum, my son. İyi yapmışsın oğlum. You've done well, my son. But look at the holes in the fence. Ama bak, çukur, hole demek. Çıtında, bu kelime söyleyemem. Çıtında bak, çukur.
kurallar bıraktın. The fence will never be the same. Yani bu çıt asla aynı olmayacak. When you say things in anger, yani öfkeyle bir şeyler söylediğinde, burada when, söylediğinde, they leave a scar just like this one. Bir iz, scar iz. Bir iz bırakıyorlar. Leave a scar, iz bırakmak. Bir iz bırakıyorlar. Tıpkı, bu just. Bazen just sadece demek ama burada tıpkı. Yani tıpkı bunun gibi. Like this one. Buradaki like, bazen like hangi anlam veriyor? Beğenmek. Mesela I like football. Futbol seviyorum. Ama bu anlamda, bu cümlede gibi anlam veriyor. So, tıpkı bunun gibi bir iz bırakıyorlar. Devam ediyoruz. Bu arada yorum bırakan insanlar size çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Devam ediyoruz. Nerede kaldık? The father took his son by the hand and led him to the fence. Orada okuduk. He said, "You've done well." Bunu da okuduk. Buraya geldik. Devam ediyoruz. You can put a knife in a man and draw it out. Yani bir adamın içinde bir bıçak koyup çıkartabilirsin. Burada draw, normalde draw çizmek. Böyle mesela çocuklar çiziyorlar. Ama burada draw it out cümle içinde bıçak koymak ve çıkartmak, yani bıçak çıkartmak. Draw out a knife gibi. So you can put a knife. Bu arada bunu yine vurgulayacağım. K ve N birleşince kesesiz ne oluyor? Yani knife okuyoruz. Knife diyor. Knife değil. So you can put a knife in a man and draw it out. Yani bir bıçak koyup çıkartabilirsin. It won't matter. Fark etmeyecek. It won't matter. Fark etmeyecek. How many times you say I'm sorry. Yani fark etmeyecek kaç kere özür dilerim diyeceksin. Fark etmeyecek kaç kere özür dileyeceksin. The wound is still there. Yani o yara hala orada. And a verbal wound is just as bad as a physical one. Ve sözlü böyle verbal söylediğin kelimeleriyle yara tıpkı fiziko, yani fiziksel böyle yani görebildiğin bir yara. As bad as, burada as bad as iki tane karşılaştırıyorlar, bir şeyler karşılaştırırken as bad as. Yani bu mesela düştüm ve yara çıktı ve biri bana kötü bir şey söyledi. O yara ve bu yara ikisi aynı demiş ona. So, bu hikaye tekrar okuyalım. Evet. Hızlıca okuyacağız. Nails in the Fence, a story about anger. Hemen başlayalım. There was once a little boy who had a bad temper. His father gave him a bag of nails and told him that every time he lost his temper, he must hammer a nail into the back of the fence. One day, the first day, the boy had driven 37 nails into the fence. Over the next few weeks, as he learned to control his anger, the number of nails hammered daily gradually dwindled down. He discovered it was easier to hold his temper than to drive those nails into the fence. Finally, the day came when the boy didn't lose his temper at all. He told his father about it, and the father suggested that the boy now pull out one nail for each day that he was able to hold his temper. The days passed, and the young boy was finally able to tell his father that all the nails were gone.
The father took his son by the hand and led him to the fence. He said, "You've done well, my son, but look at all the holes in the fence. The fence will never be the same. When you say things in anger, they leave a scar just like this one. You can put a knife in a man and draw it out. It won't matter how many times you say I'm sorry. The wound is still there, and a verbal wound is just as bad as a physical one." Evet, hikayemiz bitti. Siz dinlediğiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Ve görüşürüz. Böyle hikayeler görmek istiyorsanız bu kanala abone olmayı unutma. Bye bye.